Merhaba, Atıştırmalık Bilim kanalına hepiniz hoş geldiniz. Odada kimse yokken ve sen dışarıdayken bir düzenek ile odanın ışığını açarsan oda aydınlanır mı? Tabii ki aydınlanır diyeceksin ama kuantum dünyası sana şöyle bir bakıp der ki acele etme. Önce oda ve lamba derken neyi kastettiğimizi konuşalım der. Belki de bir oda yoktur ta ki sen oda var mı diye kontrol edene kadar. Bugün seni bilimin en kafa karıştırıcı sorularından birine götürüyorum. Gerçeklik ölçülene kadar gerçekten yok mu? Yani evren bir bakana kadar kararsız bir bulut gibi mi davranıyor? Kuantum fiziğinde ölçüm dediğimiz şey günlük hayatta kullandığımız ölçüm gibi değildir. Biz bir şeyi ölçerken sanki o şey zaten oradadır ve biz sadece değerini öğreniriz. Termometreyi koyarsın, ateşin 38,5 çıkar. Bitti. Kuantum ise şöyle der. Bir parçacığın bazı özellikleri ölçmeden önce tek bir değerde sabit değildir. Olasılıklar ile ifade edilir. Yani kuantum dünyasında ölçüm yapılana kadar ateşin her değerde olasılıklar denizinde yüzüyordur. Kuantum dilinde buna süperpozisyon denir. Çok basit bir benzetme yapalım. Elinde bir para var. Normal dünyada para ya yazıdır ya tura. Kuantum dünyasında ise para, yazı ve tura olasılıklarının birlikte olduğu bir durum var gibi davranır. Ta ki sen parayı yakalayıp bakana kadar. Ve şimdi bu bakma işi var ya, işte olayların en çılgınlaştığı yer de burası. Bu durumun popüler hale gelmesinin en büyük sebebi kuantumun ünlü deneylerinden biri, çift yarık deneyi. Kısacası bu deney şunu gösterir. Eğer elektronları veya fotonları tek tek iki yarıktan gönderirsen sanki bir dalga gibi davranıp ekranda girişim desen oluştururlar. Yani dalga olup her yarıktan geçmişlerdir. Ama sen hangi yarıktan geçti diye kontrol etmeye kalkarsan girişim bozulur. Parçacık dalga gibi davranmayı bırakıp sanki tek bir yolu seçmiş gibi davranır. Senin yaptığın gözlem onu parçacık olmaya itmiş gibidir. Şimdi dur, bu ne demek? İşte burada insanın aklına şu soru geliyor. Demek ki parçacık ben bakmadan önce hangi yarıktan geçtiğini belirlememişti. Yani gerçeklik belirli değildi. Peki bu iş daha da çılgın hale gelebilir mi? Evet, sahneye efsane iki konsept geliyor. Gecikmeli seçim ve onun daha meşhur kuzeni gecikmeli seçim kuantum silgisi. Bu deneylerin popüler anlatımı genelde gelecekte verdiğin karar geçmişi değiştiriyor gibi gösterir. Hatta bu fikir bilim iletişiminde sık sık gerçeklik sonradan belirleniyor gibi cümlelerle servis edilir. Ama işin bilimsel tarafı daha inceliklidir. Yine de merak uyandırması boşuna değil. Gecikmeli seçim kuantum silgisi deneyini şöyle düşünün. Bir foton iki olası yoldan geçebilecek bir düzeneye giriyor. Eğer sen bu foton hangi yoldan geçti bilgisini saklayacak şekilde dedektörleri ayarlarsan, ekranda foton parçacık gibi davranır. Yani girişim desenleri kaybolur. Ama düzeneyi, yol bilgisini özellikle silecek yani ayırt edilemez kılacak biçimde kurarsan sanki foton iki yolu birden denemiş gibi davranır ve girişim desenleri geri gelir. İşin akıl karıştıran kısmı şudur. Bu bilgiyi sakla mı sil mi kararını foton ekrana çarptıktan sonra bile verebilirsin. Yine de sonuçlar fotonun geçmişte ne yaptığına göre değil, senin sonradan hangi bilgiyi erişilebilir kıldığına göre düzenli bir anlam kazanır. Yani deney bize şunu söyler. Kuantum dünyasında mesele parçacığın önceden hangi yolu seçtiği değil, yol bilgisinin ölçüm sonunda mevcut olup olmadığıdır. Gerçeklik sanki geçmişten gelen bir şeyin sonucu olmasından daha çok ölçümle birlikte tamamlanan bir şeymiş gibi davranır. Şimdi bunu hikayeleştirelim. Büyük bir konser salonundasın. Sahneye bir ışık topu fırlatılıyor. Sen ışık topunun iki kapıdan hangisinden geçtiğini öğrenmek istiyorsun. Ama salonun kuralı şu. Eğer kapı bilgisini öğrenirsen konserin özel ışık şovunu göremezsin. Öğrenmezsen şov ortaya çıkar. Kuantumun dediği bu. Bazı bilgileri açığa çıkarmak sistemin olası durumlarını birbirinden ayırır ve girişim desenleri kaybolur. Bu evren seni kıskandığı için değil, kuantumda bilgi ile fiziksel durum birbirine çok bağlı olduğu için olur. Buraya kadar hala tamam ya bu sadece mikroskobik bir şey diyebilirsin. Ama şimdi asıl bomba geliyor. Wigner'ın arkadaşı diye bir düşünce deneyi var. 1960'lardan beri tartışılıyor ve son yıllarda yeniden çok gündeme geldi. Sen Wigner'ın arkadaşısın. Bir laboratuvarda bir kuantum sistemi ölçüyorsun. Diyelim ki bir sonuç gördün, 0 çıktı.
Senin için gerçeklik net. Ben ölçtüm, sonuç bu diyebilirsin. Ama dışarıda Wigner var. Wigner laboratuvarın içine bakmıyor. Dışarıdan tüm laboratuvarı kuantum sistemi gibi ele alıyor. Bu durumda Wigner için sen, yani arkadaş, cihaz, parçacık bir sistem halinde hala süperpozisyonda olabilir gibi görünüyor. Aynı olaya iki farklı bakış açısı. Sen diyorsun sonuç kesin ama Wigner diyor ki kesinlik yok, olasılıklar var. İşte burada soru patlıyor. Gerçeklik kime göre gerçek? Tek bir mutlak olay mı var yoksa olay dediğin şey her gözlemciye göre ayrı mı tanımlanıyor? Bu tartışmayı daha da ileri taşıyan ve literatürde çok ses getiren bir çalışma var. Froschiker ve Renner'ın kuantum teori kendisini tutarlı biçimde açıklayamaz mı diye özetlenebilecek bir düşünce deneyi. Çok kaba bir dille şunu söylüyorlar. Eğer kuantum teoriyi evrensel olarak uygular, yani gözlemcileri de kuantum sisteminin parçası gibi modellersen, bazı makul varsayımlar bir araya gelince çelişkili sonuçlara varıyorsun. Bu kuantum yanlış demek değil. Daha çok ölçüm ve gerçeklik hakkında bazı sezgilerimizi aynı anda yan yana tutamayabiliriz demek. Evren, ben tutarlıyım ama senin sezgilerin aynı anda her şeyi taşımaya çalışınca çelişiyorsun diyor. Peki gerçeklik ölçülene kadar yok mu sorusunun bilimsel cevabı ne? Dürüst cevap bu kuantum yorumuna bağlı ama her şey gözlemciyle yaratılıyor gibi sihirli bir cümlede bilimsel konsensüsün tamamı değil. Şimdi sana 3 farklı bakış açısını anlatayım. Birinci yaklaşım, çöküş var. Bazı yorumlarda ölçüm anında dalga fonksiyonu çöker ve tek bir gerçeklik oluşur. Burada ölçmeden önce tek bir sonuç yoktu, ölçünce oldu fikri daha doğal durur. İkinci yaklaşım, çöküş yok, sadece evren dallanıyor yaklaşımı. Çoklu dünyalar gibi yorumlarda dalga fonksiyonu çökmez. Her olasılık gerçekleşir ama farklı dallarda gerçekleşir. O zaman ölçüm senin hangi dalda olduğunun belirginleşmesi gibi okunur. Yani buradan gerçeklik yok sonucu çıkmaz. Gerçeklik tek değildi, birden fazlaydı gibi sonuç ortaya çıkar. Paralel evrenler gibi düşünün. Üçüncü yaklaşım ise alışık olduğumuz gerçeklik çevreyle etkileşimden doğuyor yaklaşımıdır. Buna yaşadığımız klasik dünya diyebiliriz. Bu yaklaşıma göre kuantum dünyasında olan her şey aslında yaşadığımız dünyada da hep var ama biz onları göremiyoruz. Çünkü hiçbir sistem tek başına izole şekilde durmuyor. Her şey çevresiyle sürekli etkileşim halinde. Bir elektron düşün. Tek başına kaldığında aynı anda birden fazla durumda olabilir. Ama elektron hava molekülleriyle, ışıkla, titreşimlerle hatta ölçüm cihazının kendisiyle etkileşime girdiği anda bu çoklu durum hali çok hızlı bir şekilde bozulur. İşte bu sürece decoherence denir. Decoherence kuantum süperpozisyonunu sihirli bir şekilde yok etmez. Sadece şunu yapar. O farklı olasılıkların birbirleriyle girişim yapmasını, yani kuantumca davranmasını pratikte imkansız hale getirir. Sonuç olarak biz dünyayı net, tek sonuçlu ve klasik dünya gibi algılarız. Yani karşımdaki masa gerçekten kuantum kurallarına uymaktadır. Ama masa çevresiyle o kadar yoğun etkileşim içerisindedir ki kuantum gariplikleri bizim algımıza asla ulaşamaz ve dolayısıyla masayı ve bizi etkilemez. Bu bakış açısına göre soru şu değildir. Gerçeklik ölçülene kadar yok mu? Asıl soru şudur. Gerçeklik neden bu kadar istikrarlı ve tekmiş gibi görünüyor? Wigner'ın arkadaşı gibi senaryolarda güncel çalışmalar tam olarak bunu araştırıyor. Bir gözlemci için sonuç kesin hale gelmişken başka bir gözlemci için neden hala belirsiz görünebiliyor? Cevap sistemin kimle, ne kadar ve nasıl etkileştiğinde yatıyor olabilir. Bu yaklaşım şunu söyler. Klasik dünya kuantumun yokluğu değildir. Kuantumun çevreyle boğulmuş halidir. Yani bazı fizikçilere göre soru şuna evriliyor. Gerçeklik yok mu değil. Gerçeklik neden bu kadar kararlı görünüyor? Bu üçüncü yaklaşım yaşadığımız klasik dünya ile kuantum dünyasını birleştirebilen bir yaklaşım olabilir. Eğer gerçeklik ölçümle netleşiyorsa o zaman günlük hayatta yaptığımız her bakış, her kayıt, her fotoğraf, her sensör okuması aslında evrenin olasılıklarının içerisinden bir hikaye seçmek gibi. Ama sakın yanlış anlama. Bu sen bakınca evren oluşuyor demek değil. Bu daha çok gerçeklik dediğin şey bilgiyle ve etkileşimle ayrılmaz biçimde bağlantılı demek. Kuantum fiziği bize şunu anlatıyor gibi. Evren tek bir fotoğraf değil. Daha çok ölçtükçe netleşen bir video gibi.
Eğer bu video hoşunuza gittiyse bunu yorumlarda paylaşın lütfen. Sence evren tek bir gerçeklik mi yoksa gerçeklik gözlemciye göre şekilleniyor mu? Eğer bu tür beyin yakan bilim konularına ilgin varsa Atıştırmalık Bilim kanalına abone olmayı da unutma. Videoyu beğendiysen bir like patlat, arkadaşlarınla paylaş ki onların da kafası yansın. Ve tabii ki bildirimleri aç ki yeni bilim maceralarımızı kaçırma. Bugünlük bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.